Örgü eğitimi kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere yine çok farklı ve değişik bir görünüme sahip olan bu güzel iki şiş modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Atkılardan hırkalara, yeleklere, şallara varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Ve yapımı da gayet kolay olan bir model, bir çalışma. Modelimi yaparken Nako Vals'in şu şekilde iki tane, biri batik biri düz ipini kullandım. Yerim dar olduğu için aynı renk gibi duruyor ama bakın şöyle farklı farklı renklerle, üstelik evde arta kalan iplerinizi de rahatlıkla değerlendirebileceğiniz, yani buralarda kullanabilirsiniz arkadaşlarım ve değerlendirebilirsiniz. Güzel bir çalışma yapalım hep birlikte şimdi. Şimdi bu ipleri kullandım. Bu ipleri kullanırken kullandığım şişim 3,5 milimdi arkadaşlarım. Benim elim biraz gevşek. O yüzden hani ipinizi elinize göre ayarlayın şişinizi de derim arkadaşlar. Şimdi biraz daha kalın olsun ve yeni başlayan arkadaşlarım da tam net olarak anlayabilsin diye şöyle Alize'nin Superlena Maxi isimli ipleriyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim, 5-7-5-7 yani 12-12-12 devam eden ilmekler atmamız gerekiyor. Şöyle hemen atalım ilmeklerimizi ve başlayalım. Artı 2 de arkadaşlarım kenar ilmeği atarsanız şu ipi biraz fazla bırakın derim. Hep bu sıkıntıyı yaşıyorum ben kendim, siz yaşamayın arkadaşlar. Şöyle ne boyutta ne projesi yapacaksak ona göre biraz fazla ip bırakalım şurada ve sonra sıkıntı yaşamayalım. Artı 2 de arkadaşlar 12-12-12 dedim. Artı 2 de kenar ilmeği atmamız gerekiyor. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben şöyle size bir tanesini anlatsam yeterli olacaktır. İkinciler de zaten üzerine geliyor bakın. O yüzden hemen şöyle 2, 4, 6, 7, 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Evet 2 de kenar ilmeği atıyorum ve modelimizin yapımına geçiyorum. Şimdi arka sıradayız. Burası kıvrılmasın veya şey olmasın diye burada bir ip kalmış. Gözüme takılıp duruyor. Evet. Arka sırada arkadaşlarım bakın şöyle kenarda kıvrılma olmasın diye lastik yapmayacaksanız, özellikle bir atkı falan yapımında yaparken şöyle bir sırayı, ilk sırayı bir önden bir arkadan bir düz bir ters şeklinde yapın derim. Kenar ilmeğini taktım. Şimdi bununla arkadaşlarım bir daha gidiyorum. Şöyle düz olarak bir sıra altta yapalım. Hemen bütün ilmeklerimi yani ipimi arkada bir şekilde örerek arkaya geçiyorum. Sonra arkaya geldiğimde ise hepsini tersten örerek öne geçiyorum. İpimiz önde bir şekilde. Bu bizim işimizin kolaylaşması için önemli arkadaşlarım. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım. Şöyle bakın buradan alıp şöyle atıyorum ters ilmekleri ben.
Şimdi arkadaşlarım, kenar ilmeğini normal olarak ördüm. Yanına gelen hemen birinci ilmeğimi bu şekilde düzden örüyorum. Arada 5 tane ilmeğimi ise şu şekilde diğer şişime örmeden aktarıyorum. 2, 4, 5. Evet, bunu bu tarafa aktardım. Şöyle parmağımı koyuyorum. İp kasmasın diye şöyle 7 tane düzden örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Daha sonra yine aynı şekilde şöyle 5 tane takıyorum. 2, 4, 5. Yine parmağımı koydum ve bu kenardaki bir tane düzümü, bir de kenar ilmeğini taktım. Evet, şöyle atladık. Arkaya geçtik. Arkada aynı şekilde atladığımız ilmekleri tekrardan atlayacağız arkadaşlar. Bir tanesini ördük. Sonra 5 tanesini takıyorum. Bunu da 7 taneyi bu şekilde tutarsanız da bu tarafta iyi oluyor. 7 tane tersten örerek devam ediyorum. Sonra yine tutup yine 5'i takıyorum. Ve diğer rengime geçeceğim şimdi. Hemen onu aldım. Kenar ilmeğini örüyorum. Yanındaki ilmeği bakın şöyle yaparsanız burada, yani bunu da alırsanız aradan götürmüş olursunuz. Şu şekilde alıyorum. Şimdi bu örmediğim 5 ilmeğe geldim. Arkadaşlar bakın. Buradan giriş yaptım. Arkada 2 tanesini atlamıştım. Bu böyle durmasın diye, herhangi bir yere takılma olmasın diye onları da alarak şöyle hepsini birlikte ipimle bağlamış oluyorum yani. Bir tanesini normal ördüm. Bir tanesini daha bağlayabilirim. Arkadan takılma yapmasın diye arkadaşlar. Başka herhangi bir özelliği yok. Şöyle aldık. Şimdi bu kenardaki 3 tane örmüş olduk. Dördüncüyü de aynı şekilde örüyorum. Düzden. Beşinciyi de yine bu arkadakileri toplayalım. Tamamen bitirelim. Evet. Şu fazla ipimizi daha sonra keseriz. Şimdi bu şekle geldi. 5 tanesini düzden ördüm. Bu kenardakileri saymıyoruz arkadaşlar. Bunları sayıyoruz. Geri çeviriyorum. İlk ilmeği, 5. ilmeği takıyorum arkadaşlar. Şunu keseyim, kafamızı karıştırmasın. Şimdi ipimi aldım bu şekilde öne, arkaya yani. Bunu taktım bakın. Buradan 1, 2, 3 ve bu kenardakini 4. 4 tanesini ördüm. Bakın bunu takmıştım. Bu dördünü düzden örüyorum. Çeviriyorum. Olduğum yerde şöyle attım ipimi arkaya. Bakın haroşa oldu. Bunu takıyorum arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Yine düzden örüyorum bunları. Ördüm, geldim. Şimdi ise bu ilmeğimi, bu düz kaldığı için arkadaşlar onu terse çevirmek amaçlı bu defa örüyorum arkadaşlarım, bakın. Ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini de bu şekilde örüyorum. Çevirdim. Şöyle. Bu ilk ilmeği örmeden taktım. Bu aradaki boşluk fazla kalmasın diye. Devam ediyorum. Düzden yine bütün ilmekleri örüyorum arkadaşlarım. Bu aradaki 7 ilmeğimi de düzden, yani ipimi arkada bir şekilde örüyorum. Şimdi bakın, bu son düz ördüğüm ilmek, bu diğer beşliğe geldim. Yine ona da aynı şekilde bakın tutunuyorum, arkadaki iplerimi de aldım şöyle arasından. Bir tanesini alıp bir tanesini almazsanız o zaten kaybolacaktır, takılma
ihtimalini de ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar. Şöyle, şimdi kaç oldu? 3, 2, 4, bu sonuncu 5. Bunu da alalım şöyle, daha güzel dursun. Geri döndük. Şöyle taktım bunu. Bunu düzden örüyorum. Çevirdim. İpimi arkaya aldım. Bunu taktım örmeden. Şöyle 1, 2, 3, 4 tanesini ördüm. Çevirdim. Bunu da örüyorum. O da ters olsun diye. Sonra devam ediyorum. Hepsini örüyorum. Öne geçtim. Bu son ördüğümü takıyorum. Aradaki boşluk fazla olmasın diye. Diğerlerini düzden örerek devam ediyorum. Bakın şöyle kabartılar elde ettik. Şimdi arkaya geçtiğimizde ise şöyle alıyorum. Hepsini ipimiz arkada düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Öne geçtiğimizde ise diğer rengimizi alıyoruz. Bu rengimizi tamamladık arkadaşlarım. Şimdi burada hepsini yine düzden örüyorum. Arkayı da tersten örerek 2 sıra bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bir daha aynı şekilde düz bir şekilde örelim. Arkaya da ters bir şekilde örerek bir gidiş geliş yapalım arkadaşlar. Aradaki bu mesafeyi daha çok da yapabilirsiniz bu arada. Şimdi bu kadar yeterli göstermek için burada arkadaşlar. Şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Bakın biri burada, biri burada. Şöyle bir görünüme sahip. Şimdi burada takıyorum. Kenardakini örüyorum. Bu bir tane kenardan giden düz ilmeğim. Onu da örüyorum arkadaşlarım şöyle. Şimdi bu sayımıza dahil değil bunlar. Bu ikisi. Şimdi 7 tane sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane saydım. Sonra 5 tanesini takıyorum. 2, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 3, 5. Şimdi bunu çıkarttım. Diğerlerinin hepsini düzden devam ediyorum. Bu arada 7, 7, 7 kalıyor arkadaşlarım.
Böyle başından başlayın. 7 7 7 devam edin. Şimdi diğerlerini normal örelim. İkisinin tam ortasına bir tane yapacağız bu sırada. Şimdi geri dönüşte de aynı şekilde tersten örerek o atladığımız 5'i yine atlayarak devam ediyoruz. Bakın geldim. Hemen takıyorum bu tarafa 5 tanesini. Bunu da birazcık şöyle tutuyorum. Ve tersten örerek öne geçiyorum. Öne geçtim. Diğer ipimi aldım hemen. Şöyle düzden örerek geliyorum. Şimdi bu beşliğe bakın bunu da yapıyoruz. Beşliğe geldik. Yine şöyle tutunarak arkasındakileri alarak devam edelim. 2 3 4 ve 5. 5'ini de ördüm arkadaşlar. Şimdi çevirdim. İpimi bu şekilde aldım. Bunu takıyorum. Bunları düz bir şekilde tekrar örüyorum. 2 3 4 ve 5. Sonra tekrar çevirdim. Bunu taktım örmeden. Diğerlerinin hepsini örüyorum. Düzden. Sonra çeviriyorum. Bunu öne alıyorum. Bunu da birlikte örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sonra çevirdim. Buradan bunu takıyorum örmeden. Şöyle diğerlerini düzden örerek arkaya geçiyorum. Arkayı da hepsini düzden örüyoruz. Ön tarafta haroşa şeklinde çıkması için. Dediğim gibi bu arada giden bu renkleri ne projesi yapacaksanız mesela bir atkı yapımında falan evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla kullanabilir, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Renkli renkli güzel duracaktır diye düşünüyorum. Evet. Bakın bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle kabartılı kabartılı duruyor arkadaşlarım ve değişik ve farklı bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de bu şekilde düşünüyorsunuzdur. Sevmiş ve beğenmişsinizdir. İşinize yarar bir çalışma ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlarım, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model ve tekniklerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.